Tasarım dünyasından herkese merhabalar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sibel. Bugün bu görmüş olduğunuz parçalarla çok farklı ve güzel bir çalışma yapacağız. Bunun için maket bıçağından yardım alarak kenarındaki bu kalın olan kısmı kesiyorum. Çok kolay bir şekilde kesiliyor maket bıçağıyla. Daha sonra da İsterseniz aslında kesmeden de kullanabilirsiniz ama ben kesmeyi tercih ettim. Kenarlarını da makas yardımıyla düzeltiyorum. Bu görmüş olduğunuz aslında park ve bahçelerde süs bitkileri arasında yer alan bir bitkinin kozalakları. İsmine doğum azısı olarak söylüyorlar. Aslında her daim yeşil kalan bir ağaç türü. Bu kozalakları gördüğümde gerçekten çok beğenmiştim. Çiçek şekline benziyorlar. Minik minik. Aralarında kozalaklar da var hatta içerisinde. Onlardan da toplamıştım. Şimdi bunları ilk öncelikle küçük olan kovama yapıştırıyorum. Silikon yardımıyla yapıştırıyorum. Yapıştırma işlemini yaparken yan yana aralarında boşluk kalmayacak şekilde yapıştırmaya özen gösteriyorum. Bütün her tarafını kozalaklarla kapladım. Alt zemine yapmıyorum. Sadece yan taraflarına kozalaklarımı yapıştırdım. Büyük olan yoğurt elkeme de yine aynı şekilde kozalaklarımı yapıştırdım. Ama biraz farklılık olması için bunları da yine ağaçlardan toplamıştım. Bunları da yine silikon yardımıyla yapıştırıyorum. Bütün malzeme doğadan. Evet, gayet hoş oldular. Yan taraflarına yapıştırdım. Duyumun alt kısmına gelen yeri de yine aynı şekilde kozalaklarla kapladım. Şimdi gösterdiğim yerden 1 santim mesafeden maket bıçağı yardımıyla kesiyorum. Aradaki kabloyu da yine bir pense yardımıyla kesebilirsiniz. Karga burnu da olabilir. Şimdi bu iki parçayı birbirine yapıştırmamız lazım. Bunun için hızlı yapıştırıcıdan yardım alıyorum. Hızlı yapıştırıcıyı bol bir şekilde sürüp daha sonra da yanındaki spreyle sabitledim. Büyük olan yoğurt elkemin tam orta noktasına gelecek şekilde tabanına yine hızlı yapıştırıcı yardımıyla yapıştırıyorum. Küçük olanı kesmedim, onu biraz uzun bıraktım ve bu kısmını da yine aynı şekilde hızlı yapıştırıcı ile yapıştırıp spreyle sabitledim. Yine bunu da küçük olan kabıma alt tabanına yapıştırıyorum. Ve spreyle sabitliyorum. Sprey boya olarak ben beyaz renk tercih ettim ama birçok rengi mevcut. En kolay sprey boyayla boyayabilirsiniz. Ya da su bazlı boyalarla da yine aynı şekilde boyama işlemini yapabilirsiniz. Sprey boyayı bir kat attım. Kuruduktan sonra ikinci katı da yine aynı şekilde attım. Yani iki kat olarak boyamı kullandım. Çünkü bir katta bütün her tarafı kapanmıyor. Bir de sprey boya sıktığınız zaman akan bir boya, çok fazla sıkamıyorsunuz o yüzden.
Şimdi ise elimde birazcık çimento ve mozaik yapımında kullanılan böyle bir derz dolgum var. Her ikisini karıştırıyorum. Ama siz sadece çimentoyu da kullanabilirsiniz. Çok fazla değil, hemen elimin avucu kadar bir çimento ve derz dolgusu. Mozaik yapımında kullanılan. Yavaş yavaş çimentoma suyumu dökerek karıştırıyorum. Kıvamı akışkan bir şekilde olması gerekli. Hiç vakit kaybetmeden yapmış olduğum bu karışımı duyumun iç kısmına döküyorum. Ve alt zeminini düzeltiyorum. Aynı şeyi diğeri için de yapıyorum. Ve bunları bu şekilde kurumaya bırakıyorum. Çimentomuz gayet güzel kurudu. Sprey boyayla ikinci kat boyamı da üzerine attım. Şimdi eskitme pudrası. Siz isterseniz herhangi bir boyayla da bu işlemi yapabilirsiniz, istediğiniz bir renkle. Ama bu eskitme pudraların böyle hafif bir güzel bir dokusu oluyor, böyle hafif böyle pudramsı. Gerçekten de hoş bir efekt bırakıyor üzerinde. Hemen yine herhangi bir fırça yardımıyla bu yapıştırmış olduğum kozalakların ve boyamış olduğum kozalakların üzerine hafif hafif, her tarafına değil uç kısımlarına gelecek şekilde boyama işlemini yapıyorum. Sadece kozalakları değil, iç kısmını da beyaza boyamıştık. O kısımlarına da hafif hafif yine eskitme pudramdan geliyorum. Eğer eskitme pudrasını çok fazla kullandığınızı düşünürseniz ıslak mendille fazlalıkları alabilirsiniz. Büyük olan yoğurt kabımı da yine aynı şekilde bu hafif hafif aralara pembeliklerimi katıyorum. Bu sefer eskitme pudrasının yeşil olanından, daha böyle küf yeşili bir rengi var bunun. Gayet de güzel bir rengi var. Bunu da böyle istediğim yerlerde farklılık oluşturması için özellikle bu yuvarlak olan kısımlarına geliyorum. Alt kısımlarında da yine yeşilimi ve pembemi kullandım. En son parmak yaldız, altın rengi, hafif hafif parmağımla üst kısma gelen yerlerini
parmak yaldızla boyuyorum. Hafif bir ışıltı katıyor kullandığımızda. Her tarafına değil, sadece üst kısımlarına gelen yerlerine hafif hafif dokunuyorum. En sonki kısım akrilik vernik. Vernikleme işlemini yapmamız lazım. Ama siz isterseniz sprey vernik de kullanabilirsiniz. Benim elimde şu an akrilik yarım mat verniğim vardı. Bunu kullanacağım. Bunu da uygulayabilmek için yine bir fırçadan yardım alıyorum. Bunu da hafif hafif tamponlayarak, çünkü ara kısımlarına elinizdeki fırçayla yapmak biraz daha zor çünkü. En sonki halimiz. Aslında ben bunlara çiçek koymak için yapmıştım üzerine. Bu haliyle bilmiyorum nasıl kullanacağıma ben de açıkçası karar veremedim. Çünkü bu haliyle de gerçekten her ikisi de çok güzel oldu. Aslında büyük olanı, şamdan gibi duranı şamdan olarak da kullanabilirsiniz. Ya da benim ileride yapacağım gibi içlerine güzel çiçekler, sarkan çiçekler de koyabilirsiniz. Ya da böyle hiçbir şey koymadan kullanabilirsiniz. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir sonraki tasarımımda tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.